Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Böyle çok güzel rengarenk bir çantamız oldu bu da. Kağıt ip kullandım ben çantamızda ama siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ölçülerini aynı şekilde ayarladığınız zaman güzel bir çanta olur. Farklı bir iple de örülebilir. Askısını kendiniz de örebilirsiniz. Ben bu şekilde deri bir askı tercih ettim. Eğer astarlayacaksanız dikdörtgen parçaları ördükten sonra dikme işlemine geçmeden önce astarlayın, daha sonra birleştirin çantamızı. Evet, YouTube kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayınız diyorum. Şu şekilde tabanımız kare bir şekilde burayı birleştirdikten sonra kare görüntüsüne ulaşıyor. Ve daha sonra kenarları da dikince bu şeklimizi alıyor çantamız. Evet, çok güzel, çok kullanışlı, gayet geniş bir çantamız oldu. Ağız kısmına kapak da yapabilirsiniz. Çıt çıt da dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ağız kısmını ayarlaması. Evet, beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Çantamıza 320 gram ip kullandım. 320 gram ip yeterli oldu. Çantamızın ölçüleri videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Evet, bu şekilde çantamızı örmeye başlayabiliriz. Çantamızı 4 milim tığla örüyorum. Ve kağıt iple ördüm. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Şu şekilde bir halka yapıyoruz ve tığımızı içinden geçirerek bu şekilde ipimizi sabitleyelim. Ve şimdi buraya 65 tane bu şekilde zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 65 tane zincir çekip gelelim. 65 tane zincirimizi çektik. Şimdi bir sıra üstüne sık iğne öreceğiz. Ve onun için dönüş için bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bu zincirle beraber toplamda 66 tane zincir çektik. Şimdi burada sonuncu yaptığımız zincire batmayacağız. Diğer zincirden başlayarak sık iğnelerimizi yapacağız. Bu önümüzde gördüğümüz sık iğnemizi, zincirimizin şöyle iki kanadını tutturdum. Altta bir kanadımız kalıyor. Şu şekilde hepsine birer tane aynı şekilde batarak sık iğne yapacağız. Şöyle iki kanat üstte kalacak, bir kanat altta. Yani siz isterseniz tek kanadını da tutturabilirsiniz. Bu şekilde zincirlerimizin sonuna gelene kadar birer tane sık iğnemizi yapalım. Toplamda 65 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, 65 tane sık iğnemizi yaptık zincirlerimizin üstüne. Şimdi burada kenarda bir tane zincir çekip çeviriyoruz. Ve önümüzdeki birinci sık iğneden batarak hemen başlıyoruz sık iğnelerimizi yapmaya. Hepsinin tepesine bu şekilde batıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp ikisini bir örüyoruz. Sık iğnemiz bu şekilde oluyor. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve yine burada da sıranın sonuna kadar 65 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimizi yaptık sıranın sonuna kadar. Burada sonuncu sık iğnemizi unutmayalım. Bu kenardaki sonuncu sık iğnemize de batıyoruz. Ve 65 tane toplamda sık iğnemizi ördük bu sıramızda da. Yine bir tane zincir çekip çevirdik. Ve önümüzdeki birinci sık iğneden başlayarak yine hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım.
Ve toplamda 65 tane bu sıramızda da sık iğnemiz olacak. Örüp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Ve bu sonda bir tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi ben burada rengimi değiştireceğim. Yeşil iple öreceğim üst sırayı. Siz isterseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Şu şekilde sık iğnemizden bir ilmek çıkardık. Ve örecek olduğumuz rengi ekliyorum şimdi. Ben yeşil tercih ettim. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz renklerini. Ve bu şekilde yeşil ipimizi tığımıza dolayıp sonuncu sık iğnemizi 65. sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Bir tane zincir çekip çeviriyoruz modelimizi. Bu renk geçişi yaptığımız yer, renkli iple ördüğümüz yer modelimizin ön yüzü olacak. Onun için bu uçlarımızı arka taraftan içinden yürüterek örelim. Ama isterseniz siz bu şekilde örerek devam edebilirsiniz. Daha sonra iplerinizi saklarsınız. Evet, bu şekilde önümüzdeki hemen birinci sık iğneden batıyoruz. İplerimizi de içinden yürütüyorum. Buraya bir sık iğnemizi yaptık. Önümüzdeki sık iğneye de aynı şekilde battık. İplerimizi içinden yürütelim. 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bu ucumuzu iyice çekelim. Diğer küçük olan ucumuzu da bu şekilde çekerek ipimizi iyice sıkıştırdık. Bu kenarda bolluk olmasın diye. Şimdi yine ben bu ipleri içinden yürüterek modelimi uygulayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doladık. Ve önümüzdeki sık iğneden batıyoruz. Bir ilmek çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. Buraya 5 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı boşluğa. Yine aynı sık iğnenin tepesinden battık. Aynı şekilde ikisini ördük. İkisini ördük. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptık. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık. Ve buradaki sık iğnenin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. Ve şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk yaptığımız trabzanımızın bu şekilde üstünden batıyoruz. Ve bu ipimizi sıkıştırarak buradan çıkaralım. Bir tane zincirle sabitledik buraya. Şimdi bu uçlarımızı artık yürütmüyorum içinde. Şimdi önümüzdeki sık iğneden başlayarak iyice sıkıştıralım burada. Bir tane sık iğne yaptık. Bir. Diğer sık iğneye 2, 3, 4, 5. Buradaki modelimizden sonra şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Ve şimdi buradaki uçlarımızı kesiyoruz. Yeşille devam ediyorum. 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra tığımıza doladık ve önümüzdeki sık iğneden yine ilmeğimizi çıkarıyoruz. 1, 2 ikili trabzan yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1, aynı boşluğa 2, 3, 4,
5. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Ve buradaki sık iğnemizin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptığımız ikili trabzanın ilk yaptığımız ikili trabzanına bu şekilde tığımızı taktık. Ve ipimizi buradan çıkarıp bir zincirle sabitledik. Şimdi diğer sık iğneden önümüzdeki hemen ilk sık iğneden tığımızı takıyoruz ve buraya bir sık iğne yaptık. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz aralarda. Siz bu araların daha uzun olmasını isterseniz bu sık iğneleri arttırabilirsiniz. Sayılarınızı ona göre ayarlarsınız. Ya da daha sık isterseniz bu modelden daha az sık iğne yaparak da birbirine daha yakın modeller uygulayabilirsiniz. Ben 5 tane sık iğne yaptım aralarda. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tığıma doladım ve önümdeki sık iğneden yine ikili trabzan, aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapalım. Beş tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci trabzandan yine tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkardık. Bir zincirle sabitliyoruz. Ve sıradaki sık iğneden başlayarak devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. Yine arada 5 tane sık iğnemiz var. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor sıranın sonuna kadar. Bir tane model uyguluyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir model uyguluyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelene kadar aynı şekilde aynı modeli tekrarlayacağız. Ve sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Evet, modelimizi uygulayıp geldik. Bu şekilde oldu modelimizin görüntüsü. Şimdi burada yine alt sırada 3 sıra sık iğne örmüştük. Burada da 3 sıra sık iğne öreceğiz. Bu renge geçeceğim şimdi. Ve bu en sonumuzda da 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi 5.'yi yine ip değiştirerek yapıyorum. İlmeğimizi çıkardık. Ve geçecek olduğumuz rengin ipini bu şekilde tığımıza doluyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz. Yine modelimizi çevirdik. Şimdi modelimizin ön yüzü burası olacağı için ters yüzünden yürüteceğiz uçlarımızı. Bu şekilde içinden öreceğiz bu uçlarımızı da. İsterseniz siz böyle sık iğne örerek devam edebilirsiniz. Uçlarınızı daha sonra gizlersiniz. Ben örerken içinden gizliyorum. Daha rahat oluyor. Şöyle ilk baştaki sık iğnemizden batalım. Ve bir tane sık iğnemizi yaptık. Önümüzdeki sık iğnelerin hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Ve burada da yine sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra burada önümüzdeki bir tane zincir çekmiştik bu modelimizi birleştirirken. Buradaki zincir boşluğuna da şuradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Tabii ben uçları içinden yürüttüğüm için yine bu şekilde yapıyorum.
Şimdi önümüzde üst sıraya buradaki modelimizi birleştirdiğimizde oluşan bir ilmek var. Buna batmayın. Bu önümüzdeki bu çizgiyi atlıyoruz ve buradaki sık iğnelere batarak yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Her model için her arada 6 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki zincir yaptığımız boşluğa da buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne oldu yine bu ara içinde. Ve yine önümüzdeki burada görünen bu çizgi gibi olan şeyi atlayacağız. Buradaki sık iğneye batacağız. Yine bu sıramızda da 65 tane sık iğnemiz olacak. Bütün sık iğnelere bu şekilde batalım. Toplamda 65 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 65 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, kenara kadar 65 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çekip çeviriyoruz modelimizi. Yine yeşil ipimizi kestim. Buradaki yeşil ipimizi kestim yine. İçinden zaten yürütmüştük. Ucumuzu kestim burada. Bir tane zincir çekip modelimizi çevirdik. Ve önümüzdeki birinci sık iğneden başlıyoruz. Yine hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Sıranın sonuna kadar 65 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar yine sık iğnelerimizi yaptık. Bu kenardaki sonuncu sık iğnemizi unutmayalım. Bununla beraber 65 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çekip yine çeviriyoruz. Ve bu sıramızda da önümüzdeki ilk sık iğneden başlıyoruz ve hepsine birer tane sık iğne yaparak 65 tane sık iğne yapacağız yine bu sırada da. Sık iğnelerimizin 3. sırası bu. Bu aralarda 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. 3. sıramız. Ve bu sıranın sonunda tekrar kahverengi ipimizle devam edeceğim ben. Rengimi değiştireceğim. Buraya kadar örelim. Burada renk değişimi yaparak modelimizi uygulayacağız bir sıra. 65 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. 1, 2, 3. sık iğne sıramızdayız. Ve burada yine rengimizi değiştireceğim şimdi. Yine sonuncu sık iğnemize batarak ilmeğimizi çıkardık. Ve ben kahverengi iple devam edeceğim. Siz istediğiniz ipi takabilirsiniz. Ve bu şekilde ilmeğimizi çıkarıp bir zincir çekerek sabitliyoruz. Ve çevirdik ön yüzümüzü. Ve bu uçlarımızı modelimizin ters yüzünde arkada gizleyerek örerek devam edeceğim. Şimdi önümüzdeki sık iğneden başlıyoruz. Ve bu sıramızda da sık iğne yapıyoruz yine. 1, şu uçlarımızı da gizleyelim. 2, çekiştiriyoruz uçlarımızı, sıkıştığım kenarda bolluk olmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptık. Sayalım. Bu alt sıramızda 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapmıştık bu rengimizde. Şimdiki rengimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde modellerimizin ortasına denk gelmesi için buradaki modelimizin
Burada 7 tane sık iğne ile başladık. Bir sıramızda 5 tane sık iğne ile başlıyoruz modele. Diğer rengimizde 7 tane sık iğne ile başlıyoruz. Diğer rengimizi de 5 tane, 7 tane, 5 tane, 7 tane olacak şekilde başlıyoruz ki bu iki modelin arasına denk gelsin diğer rengimiz. 7 tane sık iğne yaptık. Ve önümüzdeki sık iğneye batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin ikisini örüyoruz. Diğer ikisini örüyoruz. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa yine bir tane ikili trabzan yapalım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı boşluğun içine 7 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. Aynı sık iğnenin tepesine. Burada birinci trabzanımıza 1, 2, 3, 4, 5. Birinci trabzanımızdan yine tığımızı taktık. Ve bu ilmeğimizi bu şekilde çıkararak bir zincirle sabitledik. Ve şimdi devam ediyoruz. Önümüzdeki sık iğneden batarak 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bu ucumuzu keselim. Beş tane sık iğneden sonra yine önümüzdeki sık iğneye 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine 5. ilk yaptığımız ikili trabzandan tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkarıp bir tane zincir çektik. Ve devam ediyoruz. Sıradaki sık iğneden başlıyoruz. Yine 5 tane sık iğne yapacağız burada da. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan. Yine birinci trabzanımızın tepesinden tığımızı takalım. Bir zincirle sabitledik. Sıradaki sık iğneden sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine bu aralarda 5 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, modelimiz bu şekilde. Burada 7 tane sık iğne ile başladığımız için buradaki modellerin ortasına gelecek şekilde ayarladık üst sıradakileri. Bu aralarda 5 tane sık iğnemiz var. Sadece bu başlarken 7 tane sık iğnemiz oluyor. Ve sonda da 3 tane sık iğnemiz kalacak. Burayı yine beraber öreceğiz. Buraya gelene kadar toplarımızı yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna kadar bir sıra boyunca modelimizi uyguladık. Aralarda 5'er tane sık iğne yaptık. Bu başta 7 tane sık iğne yapmıştık. Onun için bu sonda 3 tane sık iğnemiz arttı.
Bu kenarda modelimizi uyguladıktan sonra yine devam ediyoruz. Bu 3 tane sık iğnemizi örelim sondaki. 1 2 tane ördük. Bu sonuncudan yine tığımızı takıp ilmeğimizi çıkaralım. Ve yine 3 sıra sık iğne öreceğiz. Bu ipimizi ekliyorum. Bir zincir yapıp modelimizi çevirdik. Şimdi burada ön yüzden içinden yürütüp kaybedeceğiz uçlarımızı. Bu birinci sık iğneden başlayalım. Sık iğnelerimizi yapmaya. 1 2 3 Bu sıramızda 3 tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki bir tane zincir çekip bu modelimizi birleştirdiğimiz yerdeki boşluğa, buradaki boşluğa batarak sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Bununla beraber kenarda 4 tane sık iğne yaptık. Evet, 4 tane sık iğnemiz oldu model için. Şimdi önümüzdeki buradaki bu kısa olan ilmeği atlıyorduk ve buradaki sık iğneden batarak sık iğnelerimizi yapıyorduk. Yine bu arada 1 2 3 şu uçlarımızı çekelim. 4 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi burada bir tane zincir çekmiştik ön sırada. Buradaki bu boşluğumuzda görünen boşluğa batarak bir tane de oraya sık iğne yapıyoruz ve 6 tane aralarda sık iğnemiz olmuş oluyor. Şimdi yine buradaki ince olanı atladık ve buradan sık iğnemizin tepesinden devam edelim. Yine diğer modele kadar 6 tane sık iğnemiz olacak. Burada zincir çektiğimiz boşluğu unutmuyoruz. Onunla beraber aralarda 6 tane sık iğnemiz oluyor her ara için. Yine bu ipimizi keselim. Bu ucumuzu da kalan uçları iyice gizliyoruz. Ve sıranın sonuna kadar burada anlattığım şekilde aynı şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Toplamda 65 tane sık iğnemiz olacak yine. Buraya kadar örelim gelelim. Evet, kenara kadar 65 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane zincir çekip modelimizi çevirdik. Şimdi burada da bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Toplamda 65 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda da önümüze gelen bütün sık iğnelere bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Burada da yine bu en sonuncuya 65. sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip geriye dönüyoruz ve bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Bu kenara gelene kadar ters yönde de sık iğnemizi yapalım. Bu aralarda 1 2 3 tane sık iğne yapıyorduk. Burada da ikinci sıradayız. Şimdi 1 2 bir sıra daha sık iğne yapalım. 1 2 3 sıra sık iğnemizi yapalım. Ve bu da burada görüşelim yapıp geldikten sonra. Evet, 3 sıra boyunca sık iğnemizi ördük. 1 2 3 sıra aynı renkle sık iğnelerimizi örüp geldik. Şimdi yine burada rengimizi değiştirelim. Sonuncu sık iğnemize battık. Her sırada 65 tane sık iğne var.
Aynı şekilde ilerliyor modelimiz. Şimdi şöyle ilmeğimizi çıkardık ve şimdi ben krem renkli bir iple devam edeceğim. Bu iplerin sırası tamamen size ait. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz siz. Ve bu şekilde ilmeğimizi çıkarıp bir tane zincirimizi çektik. Modelimizi çevirdik. Uçlarımız arka yüzde kaldı. Şimdi birinci sık iğneden başlayarak yine uçlarımızı içinden yürütelim. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 uçlarımızı çektik iyice. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada yine modelimizi örelim. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğneden modelimizi uyguluyoruz. İkili trabzan. Aynı boşluğa ikili trabzan. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapalım. 3 4 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve bu 1 2 3 4 5 birinci yaptığımız trabzanın üstünden tığımızı geçirdik. İlmeğimizi bu şekilde tutturup çıkardık. Bir tane zincirimizi çektik. Ve sıradaki sık iğneden yine sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz aralarda. Tığımıza doladık ve önümüzdeki sık iğneden yine bu sık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 yine birinci trabzandan ilmeğimizi tutturup çıkaralım. Bir zincir ve bu önümüzdeki hemen birinci sık iğneden yine 5 tane sık iğne yapacağız sırayla. Ve modelimizi oluşturacağız. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Modelimizin yapılışı bu kadar. Şu ucumuzu keselim yine. Bu sıranın sonunda tekrar ekleyeceğiz ipimizi. Her sırada olduğu gibi. Şimdi bu sıramızda da 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Ve aynı sık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan yaptık. 5 tane sık iğne yaptık. 5 tane ikili trabzan yaptık. Modelimiz bu şekilde ilerliyor sonuna kadar. Daha sonra bu sıra bittikten sonra diğer rengimizi ekleyeceğiz ve 3 sıra sık iğne öreceğiz. Burası gibi. Tekrar buraya geldiğimizde hangi rengi eklemek istiyorsanız o şekilde devam edecek sıranız. 3 sırada bir modelimizi uyguluyoruz yani. Bu kenarda 5 sık iğne, 7 sık iğne, 5 sık iğne, 7 sık iğne oluyor. Diğer kenarımızda 5 sık iğne, 3 sık iğne, 5 sık iğne, 3 sık iğne olacak şekilde ilerleyecek. Bitişlerimizde bu şekilde girintili bir görüntü elde edeceğiz. Bir önde, bir arkada, bir önde, bir arkada olacak şekilde ayarlayacağız modelimizi. Evet, örüp gelelim parçamızı. Evet, parçamızı örüp geldik.
Şu şekilde zaten anlatmıştım parçamız. Çok basit bir modelimiz. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ile başladık. Bu rengimizde. Diğer rengimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ile başladık. 5 sık iğne, 7 sık iğne, 5 sık iğne ile başladık. Bu kenarlarımızda. Buradaki kenarlarımızda 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ile bitirdik. Bu sıramızı 1, 2, 3 sık iğne ile bitirdik. 5 sık iğne, 3 sık iğne, 5 sık iğne ile bitirdik. Evet, modelimiz bu kadar. Çok basit bir modelimiz. Çok güzel görünüyor. Siz tek renkle de örebilirsiniz. Ya da renkleri kendiniz değiştirerek kullanabilirsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Şimdi ne kadar olduğunu ölçelim. Eninin uzunluğunun parçamızı şöyle ölçtüğümüz zaman 41 santim parçamızın uzunluğu oldu. Şöyle ölçtüğümüzde de 13 santim parçamızın eni, uzunluğu 13'e 41 santim oldu. Siz istediğiniz kadar enini de uzunluğunu da büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Evet, bu parçamızı şimdi şu şekilde en son sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesip burada koparıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Evet, buralardaki uçlarımızı eğer örerken içinden yürüttüyseniz zaten temizdir. Fazlalık uçlarınızı kesin. Bu uçlarımızı da modelin ters yüzü burası. Modelin ters yüzüne doğru buradan iç yüzüne doğru çekerek sık iğnelerin altından geçirerek kaybedip fazlalık uçlarını kesebilirsiniz. Evet, bu şekilde içinden yürüterek kaybedelim. Buradaki başlangıç ucunu da aynı şekilde modelin ters yönünde bu şekilde içinden yürüterek kaybediyoruz. Fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Çantamızı oluşturmamız için bu parçadan 4 taneye ihtiyacımız var. Bu birincisi, bu ikincisi, 3 ve 4 tane aynı parçadan örüp geldik. Bu aralarda 1, 2, 3 tane 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her sırada 3'er sıra aynı renkle ördüğüm aralarımız 3 sıra sık iğneden oluşuyor. Zaten modelimiz tek sıradan oluşuyordu. Evet, bu şekilde modelimizi ördük. Şimdi dikme işlemine geçebiliriz. Evet, bu şekilde parçaların hepsini ördükten sonra dikdörtgen parçalarımıza birbirini bunun uzun kısmına bunun enini, bunun uzun kısmına bunun enini, bunun uzun kısmına da bunun enini gelecek şekilde bu şekilde parçalarımızı birbirine birleştireceğiz şimdi. Ön yüzünden dikiyorum. Birleştirme işlemini ön yüzünden yapıyorum. Şimdi ben sadece bir parçada nasıl diktiğimi anlatayım. Diğer parçaları siz kendiniz aynı şekilde birbirine tutturun. Şöyle renklerinin aynı yöne gelmesine dikkat edin. Hepsini nasıl ilk başta hangi tarafa doğru koyduysanız hepsini o tarafa doğru koyarak birleştirin. Şu şekilde yeşil bu tarafta, hep dışta olan tarafta kalmış yeşil. Şunu da şöyle düzeltelim. Evet. Ortaya hep maviler denk gelmiş. Dıştakilerde hep yeşiller oldu. Evet, bu şekilde ayarlayalım. Ve böylece dikelim. Şöyle hemen başlıyoruz. Aynı eninin olduğu yerden. Kaç sıra olduğunu da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıraymış modelimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Evet, 23. sıradan iğnemizi takalım. Şöyle ipimizi buraya düğümlüyoruz. Evet, ipimizi düğümledikten sonra hemen buradaki köşeden, en tepedeki köşeden iğnemizi bu şekilde geçirelim. Ve şimdi başladığımız sık iğnenin bir altındaki sık iğnelerden, şimdi size daha iyi göstermek için nasıl tutacağımı şaşırdım şu an. Şöyle sık iğnenin hemen altından geçirdik. Ve karşıdaki bu birinci sıramızı tutturmuş olduk. İkinci sıramızdan bu şekilde ilmeğimizi alalım. İğnemize takalım. Siz isterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Eşit olması için aynı şimdi çıktığım yerden bunu batıyorum. Sadece burada aynı şekilde. Şimdi 1, 2, 3. sık iğnenin yine kenarından takalım ve karşıdaki 1, 2, 3. sık iğneden iğnemizi geçirdik. İpimizi sıkıştıralım. Şimdi yeşil olan sıradan ona dek geldi sıramız. Yeşil olandan iğnemizi taktık ve sıradaki sık iğneden iğnemizi geçirdik. Şimdi 3 tane aralarda sık iğne örmüştük. O sık iğnelerden birer tane karşıdaki sık iğnelere denk gelen yerden karşılarına bu şekilde dikelim. Üçüncüyü dikiyoruz. Dördüncü kahverengi ipimize denk geldi. Şöyle sırayla hepsini dikelim. Şimdi yine 3 tane sık iğne sıramız var karşıda. Bu 3 tane sık iğne sıramızın karşısına denk gelen sık iğnelerden yine dikme işlemimizi yapıyoruz. Şu arada çekiştirelim, bolluk kalmasın. Beyaz ipimizle, şöyle krem olan ipimizle ve yine 3 tane karşıdaki sık iğnelerden takalım. Kırmızıdan ve 3 tane sık iğne sırasından karşılıklı gelecek şekilde hepsine dikiyoruz. Şimdi mavinin olduğu yerden dikelim. Ve 3 sıra daha 3 tane sık iğnemizin olduğu yerden dikiyoruz. Sonuncuyu da köşeden tutturalım. Sonuncu sık iğnemizi de diktik. Evet, bu şekilde dikme işlemlerimizi yapalım. Burada ipimizi düğümleyeyim. Hepsini bu şekilde dikeceğiz. Çantamızın iç yüzünde bu ucumuzu daha sonra kaybediyoruz. Uçlarımızı. Siz isterseniz kesmeden hemen direkt diğer kenarın ucunu bu şekilde ayarlayıp dikebilirsiniz. Buradan devam edebilirsiniz ya da buradan. Bu şekilde parçalarımızı birbirine dikelim. Bu parçamızı buna dikelim. Bu parçamızı buna dikelim. Bu parçamızı da buna dikelim. Ve daha sonra üst kısımlarını nasıl diktiğimi anlatayım. Evet, birleştirelim bu araları da aynı burada diktiğim gibi aynı şekilde birleştirip geliyoruz. Evet, bütün parçalarımızı birbirine diktik bu şekilde. Şimdi bu araları nasıl birleştiriyoruz? Onu anlatayım.
Şu şekilde parçamızı şöyle elimize rahat gelecek şekilde tutalım. Yine ön yüzünden dikeceğim. Ve ipimizi burada ekliyoruz. Hemen köşeden başlıyoruz. Birleştirmeye şöyle bir düğüm atalım. Yine aynı şekilde dikeceğiz. Bu kenarlarına bu şekilde dikiyoruz. Bütün parçalarımızı aynı şekilde dikiyoruz. Evet, ipimizi düğümledik. Ve şöyle karşısına gelen hemen birinci sık iğneden iğnemizi takalım. Ve yine karşısına gelen şimdi düğüm yaptığımız yerden şöyle bir tane dikerek başlıyoruz. Sıradaki sık iğnenin de yine şu şekilde ilmeğinden takalım. Ve karşısına gelen sık iğnenin de şöyle arasından geçerek ya da şu sık iğnenin hemen ortasından sık iğnelerin batalım, daha düzgün dikilsin. Şöyle ortalarından batalım. Şöyle sıkıştıralım ipimizi. Ve sıradaki sık iğnenin yine şu şekilde ilmeğinden batalım. Biraz önce bunu dikmiştik. Şimdi bundan alıyoruz ilmeğimizi. Ve yine önümüzdeki sık iğnenin ortasından şöyle iğnemizi takalım. Sıradaki sık iğneden takıyoruz. Ve önündeki hemen sıradaki sık iğnenin de yine ortasından takalım. Daha düzgün bir dikiş görüntüsü olsun bu şekilde. Sık iğnenin üstünden bu şekilde takıyoruz. Ve sıradaki sık iğnenin de şöyle ortasından takalım. Biraz sert oluyor. Şu arada çekiştirelim. Çok bolluğumuz olmasın. Evet, bu şekilde dikelim bitene kadar. Bir karşıdaki sık iğnenin üstteki kanatlarından normal bir şekilde iğnemizi taktık. Ve karşıda da bu sık iğneye batmıştık. Diğer sık iğnenin ortasından iğnemizi takalım. Ve dikme işlemine devam edelim bu şekilde. Evet, sonuncuya kadar geldik. Burada da yine köşedekinden batalım. Önümüzdeki sık iğneden yine aynı şekilde dikerek bir kez daha aynı yerden dikelim. Ve böylece dikme işlemimiz bitti. İpimizi çantamızın ters yüzünde, iç yüzünde ucumuzu içinden yürüterek kaybedeceğiz. Evet, bu şekilde dikme işlemimiz oldu. Bu kenarımızda. Burası diktiğimiz aramız. Şöyle. Şu şekilde böyle uzun olan parçamız bu şekilde kıvrıldı. Diğerleri de aynı şekilde kıvrılacak buralardan. Evet, bu şekilde dikelim. Çantamızın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çantamızı diktik. Kenarlarını bu şekilde bir çantamız oldu. Şöyle taban kısmı oldu. Şöyle de kenarlarımızın dikişi. En sonda burada diktikten sonra kalan uçlarımızı da şöyle iç yüzünde bir düğüm atarak içinden yürüterek kaybettim. Eğer siz astarlamayı düşünüyorsanız parçaları ördükten sonra dikdörtgen parçaların
üzerinden astarını keserek ayrı ayrı dikdörtgenken yani astarınızı kesin. Daha sonra aynı bu çantaya birleştirdiğimiz şekilde birleştirip içine dikersiniz. Eğer astarlamayı düşünüyorsanız. Evet, çantamız bu şekilde oldu. Ben şöyle deri askılar tercih ettim. Şu şekilde iç kısmından dikeceğim bunları. Siz isterseniz askısını kendiniz de örebilirsiniz. Evet, askılarını dikeyim ve çantanın ölçülerini vermek için görüşelim. Evet, çantamızın askılarını da bu şekilde diktim. Siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz askılarını ve ağız kısmına çıt çıt dikebilirsiniz. Eğer astarlayacaksanız astarladıktan sonra dikin çıt çıtını. Evet, bu şekilde çantamıza 320 gram ip kullandım. Şöyle ölçülerini vermem gerekirse. Çantanın eni bu şekilde ölçtüğüm zaman 37 santim. 37 santim eni oldu. Şöyle ölçecek olursak 25 santim yüksekliği. Eğer şuradan ölçersek 16 santim. Şuradaki diktiğimiz yere kadar çantamızın ölçüleri bu şekilde. Evet, askı uzunluğunu da ölçeyim ben. Siz örecekseniz siz de o uzunlukta örebilirsiniz askısını. Şöyle ölçelim. 60 santim askımızın uzunluğu. Bu şekilde güzel kullanışlı bir çantamız oldu. Şurası taban kısmı. Ve kenarlarını dikince de bu şekilde olmuştu. Gayet güzel bir çantamız oldu. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.